Merhabalar, Eşya Atölyem kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün gördüğünüz üzere bal kelebek kanatlı rengarenk şık bir iğne oyasının yapılışını sizlerle paylaşacağım. Öncesinde ufak hatırlatmalarım olacak ve oyamızın yapım aşamasına geçeceğiz. Ekranın sağ alt kısmındaki ve videonun altındaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmanız mümkün. Yine aynı noktadaki zil işaretine tıklayıp bildirimleri mutlaka açın hanımlar. Çünkü videolarımızı anında takip edebilmeniz için bu önemli. Yine hepsi de ücretsizdir, merak etmeyin. Son olarak videonun beğen butonuna tıklayıp benimle yorumlarınızı, eleştirilerinizi, düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Evet, oyamıza bir göz atalım. Üst kısımlarda rengarenk kullanacağımız ipliklerimiz var. Alt kısımda yeşil ipliğimiz var. Oyamıza başlamadan önce yazmanın kenarına bir sıra halinde şu alt kısımdaki zürafaları yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Ki bu modelde öyle yaptım. Zürafa yapımını şu an ekranın sağ üst videonun alt kısmındaki yorum ve yazılı açıklama bölümüne de ekliyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Evet, malzemeleriniz hazırsa oyamızın yapımına geçebiliriz. Oyamızın ekleniş kısmı, ipin ekleniş kısmını da göstermek istedim. Hazır fırsat elimdeyken sorulan bir konuydu çünkü. Şimdi bakın, burada düğümümü attım, ipi kestim. Ben çift kez, yani şu şekilde 2 kez iğnenin etrafına ipi dolayarak düğümlerimi başlangıçta ve sonda atıyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şimdi devam etmek için yine aynı şekilde düğüm atacağım. Öncesinde atmış olduğum düğümün üzerine düğümü sabitleyeceğim. Şu şekilde. Ki önceki düğümde sağlamlaşmış oldu ve ipim de böylece eklenmiş oldu. Böylece devam edebilirim oyamın yapımına. Farklı farklı ip ekleniş şekilleri var. Ben böyle yapıyorum. Şimdi ara kısımlarda 3 tane kuyumcu kafesi veya testere dişi denen motiflerden var. Yapılan istekte toplamda 8 tane olacak şekilde kuyumcu kafesi vardı çiçekli motiflerin arasında. Siz bu sayıyı zevkiniz ve ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz. Ben 3 tane yaptım fikir olması için ve yapılışını da gösterebilmek için. Şimdi bir tane yaptım. Tekrar iniyorum, düğüm atıyorum. Şöyle bir tane daha yapayım. Bir tane zürafa yapıyoruz. Zürafanın tepesine çıkıp düğüm atıyoruz. Bu kuyumcu kafesi motiflerinin genelde tam orta kısmına, yani şu zürafanın orta kısmına düğüm atıp inerseniz daha düzgün bir görüntü elde edebilirsiniz. Ve indim. Düğümümü attıktan sonra şimdi çiçek motifimizin alt kısmını oluşturalım. Bir tane boş zürafa bırakalım öncesinde ki motiflerimiz birbirine geçmesin. Biraz mesafe gerekli. Sıradaki zürafaya düğüm atarak zeminini kuruyorum. Hafif biraz büyük yapıyorum çünkü üzerine daha fazla işlem yapacağız. Kurmuş olduğumuz zeminin en sol kısmına çıkıp düğüm atıyoruz. Sonrasında öncelikle bir tane teklik kelebek kanadı yapıyoruz. Yani nedir? Bir tane kirpik yapıyorum. Kirpiğin tepesine çıkıp düğüm atıyorum. Ve iniyorum tekrardan zürafanın içerisine. Ardından daha sonra renkli çiçeği yapacağımız zemini hazırlıyoruz. 2 tane orta boy kirpik yapıyoruz. Kirpiğin büyüklüğünü yaklaşık şu yan tarafta bulunan kelebek kanadının büyüklüğüne denk getirebilirsiniz. Ondan bir tık daha küçük olsa yeterli. Çok fazla büyük olmayacak. Aynısından bir tane daha yapıyorum hemen. Şöyle kenara alalım. Şu şekilde ve tekrar bir tane tekli kelebek kanadı yapıyorum. Şöyle gösterelim. Oluşan motif bu şekilde. Birazdan buraya çiçek yapacağız. Kelebek kanadından yine. Şimdi iniş ipi haricinde boş zürafa bırakmayacağız.
iniyorum ve direkt olarak kuyumcu kafesi yapımına devam ediyorum. Yani bir zürafa örüp tepesine düğüm atıyorum. Ve sıradaki zürafaya iniyorum. Böyle devam ediyoruz. Ben şimdi bitireyim burayı. Daha sonra ip değişimi yapıp çiçeğimizin yapılışını göreceğiz. Oyanın aynı yönünden çiçeğimizin yapımına başlıyoruz. Soldaki kirpiğin tepesine düğüm atıyorum öncelikle. Ardından sağ taraftaki diğer kirpiğin de üzerine düğüm atarak zemini kuruyoruz. Fakat biraz büyük zemin olacak bu. Üzerine 5 tane tekli kelebek kanadı yapacak kadar büyüklükte olması gerekiyor. Zaten bir tane yaptıktan sonra gerekli olan büyüklüğü siz de anlayacaksınız. Oluşan zeminin en sol kısmına çıkıp düğüm atıyoruz. Şimdi buraya tıpkı şu alt kısımda örmüş olduğumuz tekli kelebek kanatlarının aynısından 5 tane toplamda öreceğiz. Bir tane kirpik ördüm. Tepesine çıkıyorum, düğüm atıyorum ve iniyorum. Aslında çok basit ama rengarenk yazma kenarına yapılınca çok şık duran bir model. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Devam ediyorum. Bakın bir tane yaptım, ikinciye geçtim. Bu şekilde devam edeceğim ben. Hemen onu da yapayım. Bu arada sizlere hatırlatmalarım olacak. Bana ulaşmak isteyen herkes videonun alt kısmında Facebook ve Instagram hesaplarımızın linkine tıklayıp mesaj gönderebilir. Ayrıca istek modelde de diğer takipçilerimiz gibi bulunabilirsiniz. Bana mesaj yoluyla ulaşırsanız yardımcı olurum. Zaten sizlere ayrıca yine ille de istek yapmanıza gerek yok. Ben yardımcı oluyorum zaten tüm yorum kısmından gelen sorulara veya mesaj yoluyla ulaşan mesajlara. Yapamadığınız oyaların takıldığınız noktalarını bana resimleyip gönderirseniz ben size yardımcı olurum. Her türlü oyanın yapımında. Sorularınızı yanıtlarım yani. Bu benim video çekmemdeki amaç zaten yardımcı olmak, elimden geldiğince herkese. O yüzden sorularınızı yanıtsız bırakmamaya gayret gösteriyorum. Sadece Facebook hesabımızda uzun süredir mesajlarda sıkıntı var. Geç görünebilir mesajlarınız. O yüzden yine Instagram hesabından ulaşırsanız daha sağlıklı olacaktır. Evet, şöyle gördüğünüz gibi son kelebek kanadını da ördüm. Bu arada bu tarz kelebek kanatlı motiflerde üzerine yani şu çiçeklerin üzerine hiçbir şey örmeyeceğim için genelde dönüşteki ipi, son ipi biraz bombeli, biraz uzun bırakıyorum. Şöyle yuvarlak bir görünümü elde edebilmek için. Diğer üzerine çiçek öreceğim kelebek kanatlarını ise kısa bırakıyorum. Oyanın sarkıp çirkin gözükmemesi için, bunu da söyleyeyim. Şöyle oyamızın son haline bir göz atalım. Her zaman böyle beşli motiflerde ortadaki motifi çekerek alt kısmındaki zemini yuvarlaklaştırıyorum. Şöyle oluştu. Gördüğünüz gibi oyamız rengarenk. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bunu isteyen takipçimiz Binnaz Doğan, yanlış hatırlamıyorsam. Eğer sorularınız olursa dediğim gibi yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın mutlaka. Yine aynı noktadaki zil işaretini tıklayıp bildirimleri de açın ki videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Videonun beğen butonuna da tıklayıp yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim, bana destek olmak adına. Yepyeni bir anlatımda, yeni bir videoda buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.